Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun açılışını böreğimin çıtırtısıyla yaptım. Gerçekten mükemmel bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tepeleme tuz, 1 bardak kadar ılık suyu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Suyu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına göre alacağı su miktarı değişebilir. Videomu buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru güzel yoğurmadığınız takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Hamuru toplamda masada 7 dakika kadar yoğurmam yeterli oldu. Hamuru toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Hamurumu 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerinin kesinlikle hava almaması gerekiyor. 15 dakika kadar dinlendirdiğim hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurumdan 12 eşit beze yapıyorum. Eğer isterseniz daha küçük bezeler hazırlayarak daha küçük börekler de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde bu boyutta olması ideal oldu. Hamurumu silindir şekline getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde bölüyorum. Daha sonra büyüklerden küçüklere ek yaparak bu şekilde 12 tane beze elde etmiş oldum. Beze yaparken en büyük hamuru elinize alın. Daha sonra toparladıktan sonra avucunuzun içerisinde sıktığınız zaman fazla olan kısım elinizde kalacaktır. Bu şekilde hepsini eşit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra 1 su bardağı kadar eritmiş olduğum tereyağını uygun bir kaba alıyorum. Daha sonra bezelerimi bu şekilde hafif açtıktan sonra yağa buluyorum. Eğer isterseniz üst üste de dizebilirsiniz. O şekilde de kolay bir şekilde açılacaktır. Bu arada tereyağının içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da eklemiştim. Bunu da belirtmek istiyorum. Bezelerimi bu şekilde yağın içerisine bıraktıktan sonra 1 saat kadar oda ısısında bu şekilde bekletiyorum. Bu arada ben de iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. İç malzemesi için yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tavanın içerisine alıyorum. 1 adet orta boy yemeklik olarak doğramış olduğum soğanlarımı ekleyip kavuruyorum. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Pembeleşip yumuşaması yeterli olacaktır. Pembeleşen ve yumuşayan soğanlarımın üzerine baharatlarımı ekleyip ocağın altını kapatıyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar pul biber, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum. Baharatlarımı da karıştırdıktan sonra haşlayıp ezmiş olduğum 7 tane patatesim var. Patateslerimi de ekliyorum. Patateslerin büyüklüğü yumurta büyüklüğündeydi. Biraz küçük patateslerden kullandım. Patatesleri de ekledikten sonra üzerine göz kararı olacak şekilde tuz eklemesi yaptım.
Karıştırdıktan sonra tuzunu tekrar kontrol edebilirsiniz. Eğer eksikse tekrardan ekleyebilirsiniz. İç malzemesini kenara alıyorum. İç malzemesini soğuk kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde hamurunuzu yumuşatacaktır. İç malzemesini kenara aldım. Bu arada hamurumu alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça katılaşmış, katıya kontrollü bir şekilde çıkartmaya özen gösterin. Eğer çok fazla katılaştıysa bir tane tencereye biraz su ekleyerek borcamın üzerine koyun. O şekilde yağı birazcık erittikten sonra içerisinden hamurlarınızı daha rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Kesinlikle çok fazla ısıtmamanız gerekiyor. Sadece buharıyla yağını biraz yumuşatmanız yeterli olacaktır. Hamuru elimi yağlayarak bu şekilde açtım. Ortasında toplanan yağı kullanabilirsiniz. Borcamın ortasını görüyorsunuz. Hemen iç malzemesini koyduktan sonra çok fazla sıkıştırmadan rahat bir şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hemen sizler için hızlı bir şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Bu arada masayı çok az sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Hamuru elimle bu şekilde büyütüyorum. Hamurun yırtılması hiç önemli değil. Çok az yırtılabilir. Zaten katlanacağı ve sarılacağı için hiç önemli değil. Hamuru bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra katmer katlar gibi katlıyorum. Hamuru kurutmamaya dikkat edin. Ara ara elinizi yağlayabilirsiniz eğer hamurunuz kuruysa. Hamuru bu şekilde açtıktan sonra iç malzemesinden 1 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Daha sonra rahat bir şekilde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye aldıktan sonra borcamın dibinde kalan yağları böreklerimin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Başka bir şey sürmenize gerek yok. Bu yağı sürdüğünüz zaman yeterli olacak. Zaten birazdan ne kadar kızardığını sizler de yakından göreceksiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerimi pişirdim ve aldım geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken, çıtırtısını dinlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.